Hayatınızdaki erkeğin sizi sevip sevmediğine dair bir türlü emin değilseniz ve bu konuda kafanız karıştıysa doğru yerdesiniz arkadaşlar. Bir erkek bu videoda söylediğim 6 şeyi size söylüyorsa sizi sevdiğine bu şekilde emin olabileceksiniz. Fakat şunu da hatırlatmam gerekiyor. Bazı maddeler onda var diye sizi sevdiğini zannetme hatasına da düşmeyin. Belki de sizi etkilemeye çalışıyor da olabilir. Bu konunun ayrıntılarını zaten videoda anlatacağım. Bu yüzden tüm saydığım maddeleri size söylemesi gerçekten çok önemli olacaktır. Maddeleri kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Geçelim maddelerimize. 1. Bir erkek size benim için sensiz bir hayatın anlamı yok diyorsa bu çok güzel bir işarettir. Fakat bunu kadınları etkilemek için kullanan erkekler olduğu için de burada dikkat edeceğiniz şey onunla birlikte olmadığınızda takındığı tavırdır. Burada şu uyarıyı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Derinden seven erkeklerle takıntılı ve zarar verme potansiyeli olan erkekleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Takıntılı erkeği anlamak istiyorsanız şimdi söyleyeceklerime dikkat edin. Erkek ona ne kadar kötü davranırsanız davranın sizden asla uzaklaşmıyorsa, sizi ikna etmek için her şeyi yaptığı zaman karşılık alamadığında da size zarar verecek şekilde saplantılı davranıyorsa bu erkek tiplerinden uzak durmalısınız. Peki takıntılı olmadıkları halde göstermelik bir sevgisi olan erkeği nasıl anlarsınız? Arkadaşlarının, ailesinin yanına gittiğinde sizi kesinlikle aramıyor, hatta ihmal ediyorsa, sadece yalnız kaldığında sizi önemsiyor gibi numara yapıyorsa burada derin bir sevgiden bahsedilemez arkadaşlar. Bunu derken tabii ki erkeğin her saniye sizinle ilgilenmesi gerektiğini söylemiyorum. Onun da bir hayatı olduğu gerçeğini görmeden sadece kendinizi düşünerek burada yorum yapmamalısınız. Bu madde değerlendirme için yetersiz kalacak. Bu yüzden diğer önemli maddemize geçmek istiyorum. 2. Bir erkek size seni mutlu etmek istiyorum diyorsa ve bunu davranışlarıyla gerçekten gösteriyorsa size karşı derin bir sevgi besliyor olabilir. Çoğu erkek ilişkinin başlarında kadınları mutlu etmek için her şeyi yaptığı için arkadaşlar gerçekten seven erkekleri ayırt etmek zor olabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey erkeğin kişiliğini göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmaktır. Bazı erkekler az konuşur ama sevgilerini göstermek için ayrıntılara çok fazla dikkat ederler. Erkeklerin geneli siz kadınlara göre resmin bütününe odaklandığı için sizin hayatınıza dair önemli şeyleri ilk sıraya alır, diğer şeylere daha az önem veriyormuş gibi gözükebilirler. Diyelim ki sizin maddiyatınız kötü. Ama tatile de gitmek istiyorsunuz. Erkek tatili görmezden gelip sizi maddi sıkıntıdan kurtaracak şekilde hareket edecektir. Yani direkt olarak tatile odaklanmayacaktır. Burada ona ben tatil istiyordum, o benim geçimimi düşünüyor diyemezsiniz arkadaşlar. Erkek kendince sizi daha fazla mutlu edeceğini düşündüğü şeyi yapacaktır. Yani olayın bütününe bakacaktır. Burada önemli olan şey size karşı niyetidir. Derinden seven erkek tabii ki sadece kendi bildiğini yapmayacaktır. Ama sizi mutlu etmek için elinden gelen her şeyi de yapacaktır. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sizi bulutların üstüne her çıkaran, her dediğinizi yapan erkeğin sizi sevdiği gibi bir çıkarıma asla girmeyin. Çünkü günümüzde çoğu erkek evlenmek yerine günlük ilişkiler peşinde koşuyor ve kadınları ikna etmek için her yolu deniyor. Bu yüzden birazdan da söyleyeceğim maddeleri de göz önünde bulundurup değerlendirmeyi ona göre yapın arkadaşlar. 3. Sizi derinden seven bir erkek size karşı yaptığı hatalar için üzgün olduğunu söyleyecek. Duygusal olarak kendini kötü hissettiğinde duygularını size açacak ve paylaşımda bulunacaktır. Tabii ki siz ne yaparsanız yapın erkek bunu mutlaka yapacak anlamında söylemiyorum. Erkeğin kişilik yapısını göz önünde bulundurmadan sürekli olarak tek taraflı bir beklenti içine girerek yaptığınız değerlendirme sağlıklı olmayacaktır. Bir erkek size karşı duygularını açmaktan korkmuyorsa ya da yaptığı hatalar için özür dilemekte zorlanmıyorsa bu gerçekten çok önemlidir. Ama günümüz koşullarında erkeğe saldırgan ve egosal yaklaşan çoğu kadın erkekleri daha dirençli ve egosal davranmaya ittiklerini görmedikleri için kendi etkilerini görmezden geliyor arkadaşlar. Erkek böyle bir davranışa karşı kendini koruma içgüdüsüyle duygularını açmayınca bu kez yanlış anlaşılıyor. Bu söylediklerime dikkat etmiyorsanız kendi etkinizi görmezden gelerek sadece erkeğin davranışlarına anlam yüklersiniz. Zaten sonuçta da onu suçlu bulmanız muhtemeldir. Erkek duygularını açmaktan korkmuyorsa ve özür dilemek onun için sorun olmuyorsa bu hem sizin sağlıklı bir şekilde ilişkiyi yönlendirdiğinizi hem de erkeğin sizi derinden sevdiğini gösteren önemli bir detaydır. Ama sadece bu maddelerle sevdiğinden emin olamazsınız. 4.
Bir erkek sizi derinden sevdiğinde size güvendiğini söyleyecek ve bu şekilde davranacaktır. Fakat güvensiz hareketlerde bulunup onun güvenini zedelemeye başlarsanız bu davranışı yapmamaya da başlayabilir. Değerli arkadaşlarım, ilişkide güven her şeyin ötesindedir ve güven olmayan bir ilişki ne kadar sevgi olsa da yürümeyecektir. Bu yüzden ilişkiniz yokkenki davranış tarzınızla hayatınızda bir erkek varken davranış tarzınız birbirinden çok farklı olacaktır. Günümüz koşullarında hayatındaki erkekle hiçbir paylaşım yapmadığı, hatta şüpheli şekilde davrandığı halde erkeğin kendine güvenmediğinden yakınan çok fazla kadın arkadaş var. Bir erkek sizden haber almak istediği zaman bunu gereksiz görürseniz ya da size güvenmediği için sürekli nerede olduğunuzu söylemeniz gerekiyormuş gibi düşünürseniz erkek belli bir süre sonra kendi hakkında da bir şeyler anlatmamaya başlayacaktır. Evet, sizi derinden seven erkekler size güvenirler. Ama şüphe çekici hareketlere girmeniz, o kızacak diye ondan habersiz işler yapmanız gibi birçok detay seven erkeğin bile vazgeçmesine neden olabilecektir. Kendi yaptıklarına bakmadan koşulsuz bir şekilde erkeğin güvenmesini bekleyen bir kadın sadece hayal dünyasında yaşıyor demektir. Her davranışımız karşımızdaki insanın bize ne kadar güveneceğini belirleyen bir kriterdir arkadaşlar. Geçelim çok kritik diğer maddemize. 5. Sizi derinden seven bir erkek seni seviyorum, seni özledim, benim için özelsin, senin için buradayım diyecektir arkadaşlar. Erkekler genel olarak siz kadınlar kadar duygularını ifade edemeseler de derinden seven erkekler sizi sevdiklerini, önemsediklerini, size değer verdiklerini söyleyecekler ve bunu mutlaka hayata geçireceklerdir. Söylemden öteye geçmeyen bu tarz kelime kalıplarına takılıp da sevildiğinizi zannetme hatasına düşmeyin arkadaşlar. Bir erkeğin sizi ne kadar özel gördüğünü anlamak istiyorsanız size dair kurduğu hayallere, ailesiymiş gibi davranıp davranmamasına bakarak bunu anlayabilirsiniz. Size değer verdiğini söylediği halde zor zamanınızda asla yanınızda olmayan bir erkeğin bu sözlerine takılıp kalmayın. Fakat şu da var ki erkeği var gücünüzle itip de niye yanımda değil, sevseydi her şartta yanımda olurdu gibi kuruntulara da girmeyin arkadaşlar. Sizi kendinden uzaklaştıran ve kötü davranan birinin her şartta koşulsuz şartsız yanında olur musunuz? Tabii ki hayır, değil mi? Bu tarz masallarla lütfen kendinizi kandırmayın. 6. maddemiz, bir erkek sizi derinden sevdiğinde seninle gurur duyuyorum diyebilecek kadar sizi benimseyecektir. Özellikle erkek herkesi beğenmeyen, eleştirel bir erkek olduğu halde bile bu kelimeyi gündeme getirebiliyorsa size gerçekten önem veriyor demektir arkadaşlar. Tabii ki zor erkeklerle alakalı söylediğim bir tabir bu. Böyle bir erkek sizi başkalarından ne kadar önde tuttuğunu davranışlarıyla mutlaka gösterecektir. Kendisi için önemli olan şeyleri terk ederek sizi ikna etme gayretine girecek kadar sizi önemseyecektir ve söyledikleriyle yaptıkları da mutlaka örtüşecektir. Bu yüzden özellikle hatalarınızı söyleyebilen bir erkek sizi bu konuda kandırmaya çalışmayacaktır. Bir erkek size sadece yapmacık davranıyor ve hiçbir hatanızdan bahsetmiyorsa ona karşı çok dikkatli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bir erkek ilişkinizi gizlemiyor, sizi korumaya çalışıyor. Zor zamanınızda hemen yardımınıza koşuyor. Kimseye anlatmadığı şeyleri size anlatıyor. Duygularını paylaşmaktan çekinmiyorsa, bu söylediğim 6 maddeyi de uygulamaya geçiriyorsa sizi derinden sevdiğine emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.